Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda hem kolay hem de zarif bir örnek çalışmasının yapımını anlatmaya çalışacağız. Örneğimiz şöyle küçük çiçek motiflerinden oluşmaktadır. Önce buradaki motiflerimizi yapacağız. Motiflerimizi yaparken orta bölümde şöyle küçük serum halkalarımızdan kullanacağız. Motiflerimizi tamamladıktan sonra alt bölümü yaparken motiflerimizi örneğimizi birleştirerek tamamlayacağız. Evet, örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Evet, örneğimizin şeması şöyle. Örneğimizde buradaki halkamız serum halkamızı belirtmektedir. Önce motiflerimizi yaparak başlıyoruz örneğimize. Halkamızın içerisine, serum halkamızın içerisine bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikili trabzanımızı önce bir ipin içerisinden, daha sonra da ikişer ikişer çıkartarak tamamlayacağız. Daha sonra 4 zincirden oluşan pimpirik yapıyoruz. Bu trabzanımızın üzerine 3 zincir çekerek halkamızın içerisine bir sık iğne yaparak birinci yaprağımızı oluşturmuş oluyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bir ikili trabzan yapıyoruz ve 4 zincirden oluşan pimpiriğimizi yaparak tekrar 3 zincir çekip halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde aynı yaprağımızdan toplamda 7 tane yaparak çiçeğimizi tamamlıyoruz. En son 3 zincir çekip halkamıza bir sık iğne yaptıktan sonra ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine bir tane yarım sık iğne yaparak örneğimizi bu noktada tamamlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde motiflerimizi tamamladıktan sonra alt bölümü yaparken motiflerimizi birleştirerek örneğimizi tamamlayacağız. Evet, alt bölümün yapılışı şöyle. İlk zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek bir tane örümcek yapıyoruz. Daha sonra sıradaki 3. zürafamızın içerisine üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek motifimizin pimpiriğinin içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekerek buradaki trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zürafa içerisine bir sık iğne yaparak tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek yapıyoruz ve sıradaki 3. zürafa içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek burada çiçeğimizin sıradaki ikinci pimpiriğine bir tane sık iğne yaparak bir zincir çekiyoruz ve tekrar trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındaki zürafa içerisine bir sık iğne yaparak bu şekilde birinci motifimizi birleştirmiş oluyoruz. Yine aynı işlemleri devam ederek sırasıyla bütün motiflerimizi alt bölümü yaparken birleştirerek örneğimizi tamamlayacağız. Evet, örneğimizin şeması bu şekilde. Şimdi örneğimizi yapalım. İpimizi tığımıza sabitleyelim. Ve hemen serum halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Üç zincir çekiyoruz. Tığımıza bir kere ip dolayarak halkamızın içerisine bir tane ikili trabzan yapalım. Bu ikili trabzanımızı önce bir ipin içerisinden, daha sonra ikişer ikişer çıkartarak tamamlıyoruz. 4 tane zincir çekelim ve bu trabzanımızın tepesine bir tane pimpirik yapıyoruz. 3 tane zincir çekelim ve halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir tane yaprağımızı oluşturduk. Halkamızın içerisine bu yapraklarımızdan yaparak halkamızı dolduracağız. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Bir kere tığımıza ip dolayarak halkamızın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikili trabzanımızı 3 seferde çıkartıyoruz. 4 zincir çekerek pimpirik yapıyoruz. Tekrar
3 tane zincir çekiyoruz ve halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Bir tane sık iğnemizi yaptık ve ikinci yaprağımızı da oluşturduk. Tekrar 3 zincir çekerek bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 tane zincir çekerek pimpirimizi oluşturalım. 3 zincir çekiyoruz ve halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Önce bir ipin, daha sonra ikişer ikişer çıkartıyoruz. 4 zincir çekerek pimpirik yapalım. 3 zincir çekerek bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde yapraklarımızı tamamlayalım. Bu şekilde yapraklarımızı tamamladık. Son yaprağımızı da yapalım. 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza bir kere ip dolayarak halkamızın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Önce bir ipin içerisinden, daha sonra da ikişer ikişer çıkartarak tamamlıyoruz. 4 zincir çekerek halkamızın içerisine, trabzanımızın üzerine bir tane pimpirik yapalım. 3 zincir çekiyoruz ve halkamıza bir sık iğne yapalım. Son yaprağımızı da bu şekilde tamamladık. Toplamda 7 tane yaprak olacak. İlk yapmış olduğumuz sık iğnemizin içerisine bir tane yarım sık iğne yaparak örneğimizi tamamlayalım. Bir tane yarım sık iğne yapalım. Bir zincir çekerek motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İpimizi kesebiliriz. Evet, örneğimizin yapılışı bu şekilde. Şimdi alt bölümü yaparken bu çiçeklerimizi de birleştireceğiz örneğimize. Evet, zürafa kısmımızı hazırladık. Hemen ipimizi tığımıza sabitleyelim ve ilk zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekelim. Bir tane örümcek yapıyoruz. Tığımıza 2 kere ip dolayarak sıradaki 3. zürafa içerisine bir tane ikili trabzan yapalım. Bir tane zincir çekerek hemen motifimizi birleştirmeye başlıyoruz. Motifimizi şöyle tersinden tutarak bir tane pimpiriğinin içerisine bir sık iğne yapalım. Bir tane daha zincir çekerek buradaki trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Toplamda 6 tane sık iğne olacak trabzanımızın üzerinde. Ve hemen sıradaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım.
Tekrar bir zincir çekerek bir tane örümcek yapıyoruz. İki kere tığımıza ip dolayarak sıradaki üçüncü zürafa içerisine üçlü trabzan yapalım. Bir tane zincir çekiyoruz ve motifimizin diğer yaprağından birleştiriyoruz. Bir tane yaprak atlayarak ikinci pimpirik içerisine bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekelim tekrar ve trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yaparak tamamlayalım. Daha sonra sıradaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir tane örümcek yapalım. İki kere tığımıza ip dolayarak üçüncü zürafa içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekelim ve diğer motifimizi birleştirelim. Bu motifimizi de tersinden pimpirik içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz tekrar ve trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yapalım. Altı tane sık iğne yaptık. Hemen sıradaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekerek bir tane örümcek yapıyoruz. İki kere tığımıza ip doladık ve üçüncü zürafa içerisine bir tane üçlü trabzan yaptık. Bir zincir çekelim ve çiçeğimizin diğer yaprağından motifimizi birleştiriyoruz. Bir tane sık iğne yapalım pimpirik içerisine. Bir zincir çekerek trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi tamamlayalım. Altı tane sık iğne yaptıktan sonra sıradaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekerek işlemimiz bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde motiflerimizi birleştirelim. Evet, örneğimizin yapılışı böyle. Diğer motifimizi de birleştirerek örneğimizi tamamlayalım. Diğer motifimizi de ekleyerek bu şekilde örneğimizi tamamladık. Hem kolay hem de zarif bir örnek çalışmasının yapımını anlatmaya çalıştık. Renk renk yapabileceğiniz küçük çiçeklerden oluşan güzel bir örnek çalışmasıydı. Kendi hazırlamış olduğum örneğimizin şemasına Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.